Herkese merhabalar. Bugün sizlere bu nergis çiçeklerinin yapımını paylaşacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Malzemelerine baktığımızda ben pamuklu ip tercih ediyorum genelde. Onun dışında şu şekilde telimiz var. Ben bu çiçeği bu şekilde göstereyim. Şimdi size telli olarak anlatacağım. Bu kısmında tel kullandım. Onun için de 0,3 milim kullanıyorum. 0,4 de bulursanız o da olur. Eğer yok illa benim telim yok derseniz de bu şekilde telsiz de yaptım sizin için nasıl durduğunu görmeniz için. Bu şekilde oluyor. Nasıl tercih ederseniz ikisi de güzel oluyor bence. O sizin tercihinize kalmış artık. Tığ olarak da 2 numara 2 milim tığ kullanıyorum şu şekilde. Ve sıcak silikonumuz var. Yapımına başlayabiliriz. Evet, sarı kısmı ile başlıyorum. Sihirli halka yaparak başlayabiliriz. Bu şekilde sihirli halkamı oluşturuyorum. Sihirli halkamın içerisine 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Şu ipimi tutarak çekiyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. Bu şekilde. Ve ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Evet, ikinci sıramıza geçtik. Bu sırada bütün sık iğnelerimin üzerine ikişer tane sık iğne yapıyorum. Artırma yapıyoruz yani. Hemen zincir çektiğim yerden başlayarak devam ediyoruz. Hemen dibine batıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 2. Yan tarafa geçiyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Toplam 4 tane oldu şimdi. Yan tarafa geçtim. 5 6 yan tarafa geçtim. 7 aynı yere 8 son artırmamı yapıyorum. 9 ve aynı yere 10. Evet. Yine ilk yaptığımız sık iğnenin şu şekilde ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Üçüncü sıraya geçtik. Bu sırada bir tek bir artırma yapacağız. Ama burada şu şekilde yapacağız. Arka ilmeklerden alarak öreceğiz. Bakın şu şekilde. Sık iğnemizin 2 tane dalı var bu şekilde. Bildiğiniz gibi. Bakın. Bir önde bir arkada. Biz arka taraftan batarak öreceğiz. Hemen şuradan bir tek yan tarafa geçiyorum. Yine arkadan alarak bir çift yani bir tane artırma yapıyoruz buraya. Yan tarafa geçtim. Bir tek bir yana artırma yapıyorum. Bir aynı yere 2. Bu şekilde bir tek bir çift yaparak blok şeklinde örerek yani arka ilmeklerden alarak sıramızı tamamlıyoruz. Bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmek kaydırmayla kapatıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Evet, dördüncü sıramıza geçtik. 4 ve 5. sıraları düz olarak örüyoruz. 15x her sırada 15x olacak şekilde 15 sık iğne olacak şekilde yani tamamlıyoruz. 2 sıra düz bir şekilde örelim. Evet, 2 sıra düz ördüm. Sayalım. 1 2 3 4 5. Şimdi son sıramızı yapıyoruz. Burada bir zincir çektim. Üzerine 3 tane daha çekiyorum. Yani toplamda 4 zincir olacak. 2 3 4. Hemen zincirin dibine, zincir çektiğimiz yerin dibine batıyoruz ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde. 1 2 yana ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın hemen şuraya değil de bir yanına. 2 yana yine ilmek kaydırma yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4.
Zincir yaptığım yerin dibine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. İki yana bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2. Bir tane atlıyoruz yani. İlmek kaydırma. Yine 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4. Dibine ilmek kaydırma. Bir tane atlayıp yan tarafa bir tane daha ilmek kaydırma. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Bakın şu şekilde oluyor. Modelimiz oluşuyor. Sıramızı tamamlayıp ipimizi kesiyoruz. Evet, bu şekilde modelim oluştu. Sarı kısmı. Şimdi artık beyaz kısmına geçiyoruz. Beyaz ipimi aldım. İlmek başlangıcı yapıyorum hemen. Şu şekilde. Evet. Şurada bakın. Blue olarak ördüğümüz ilmekler vardı ya. Yani arka ilmeklerden alarak yaptığımız. Şuralarda. Görüyor musunuz? Buralardan batarak öreceğiz. Beyaz kısmını oluşturacağız yani. Herhangi bir yerden batıyorum. Bu şekilde bakın. Zaten onlar hemen açıkta duruyorlar. Bu şekilde ipimi bağlıyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen bağladım oraya. Şimdi bunu 10 zincire tamamlıyorum. Bir tane çekmiştim. Toplam 10 olacak şekilde örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geri dönüyorum. Yani zincirlerimizin üzerinden örmeye devam ediyoruz. Şu şekilde bakın, hemen en son yaptığım zincirin yan tarafından battım. Bir tane sık iğne. Yan tarafa battım. Sık iğne. Bütün zincirlerimin üzerine sık iğne yaparak örüyorum. 10 tane zincir çekmiştim. 9 tane sık iğne yapıyorum yani. Şu şekilde 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8 ve sonuncuyu yapıyorum bakın. 9. Evet. 9 tane sık iğne yaptım. Şimdi hemen şu yan tarafına bakın. Buraya zincir çektiğimiz yerin bir yanına batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir tane buraya yaptım ve bir yana geçiyorum. Oraya da bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. 2 tane ilmek kaydırma yapmış olduk. Yani şu ipimi de yürütüyorum burada. Yine 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektim. Ne yapıyorduk? Geri dönüp şu şekilde dönüp 9 tane sık iğne yapıyorduk. Zincirlerimizin üzerini dolduruyoruz yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve sonuncuyu yapıyorum. 9. Evet. 9'uncuyu da yaptım. Bu şekilde aynı şekilde bakın. Yine yan tarafa geçiyorum. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bir yana geçiyorum. Yine ilmek kaydırma yapıyorum. Toplam 2 tane ilmek kaydırma yapmış oluyoruz yani. 10 tane zincir çekiyorum sonrasında. Bu şekilde örerek toplam 6 tane yaprağımız olacak şekilde tamamlıyoruz sıramızı. Sıra sonunda bir buluşalım. Orada bir şey daha göstereceğim ben size. Orada bir görüşelim. Evet. Bakın sonuncuya geldim. Şimdi burada 5 tane yaprağım oluştu. Ben sonuncuya da yapıyorum. Aynı şekilde. Son ilmek kaydırmamı yaptığım yere aynı şekilde 10 tane daha zincir çekip, bakın arada bir şey yok gördüğünüz gibi, 10 tane daha zincir çekiyorum. Aynı şekilde buraya da bir tane daha oluşturuyorum. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Gayet güzel duruyor. Bu şekilde. Siz dilerseniz beşli de yapabilirsiniz. Ama altılı da gayet güzel oluyor. Bu şekilde tamamlıyoruz. Evet. Bu şekilde tamamladım. Yan tarafa ilmek kaydırmamı yaptım. Şimdi bu sırada telle örmeye devam ediyoruz. Bakın.
Dilerseniz dediğim gibi telsiz de örebilirsiniz. İki türlü de güzel oluyor. Hemen telimi aldım. Şu şekilde telimin ucunu kıvırıyorum. Örerken bana sıkıntı çıkarmasın, çıkmasın diye. Şu şekilde bakın. Bu şekilde kıvırdım. Şimdi sık iğne yaparak başlıyoruz. Şu ilk yaptığımız zincirin birinci zincire batıyorum. Şu şekilde telle birlikte bir tane sık iğne yaptım. Yan tarafa geçiyorum. İpimin başını doladım. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yan tarafa ikinci zincire yani batıyorum. Bu şekilde 3 tane ilmek oluyor tığımda. Üçünü birden çekiyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başına doladım. Batıyorum. Tığımda 3 tane ilmek oluyor. Bunu iki seferde çekiyorum. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. Şimdi bir yana geçiyorum. Burada üçlü trabzan yapacağız. Tığıma iki kere doluyorum ipimi. Yan tarafa batıyorum. Bu şekilde 4 tane ilmeğim oluyor. Bunu 3 seferde çekiyorum. İkişer ikişer yani 1 2 son 2 tane kaldı. İkisini de çektim. Bir tane daha yan tarafa üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma 2 kere doladım. Yan tarafa battım. 4 tane ilmeğim oldu. 3 seferde çekiyorum. 1 2 3. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tek seferde çektim. Evet. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve hemen şuraya, bakın hemen şuraya batıyorum. Bir tane daha sık iğne. Şimdi uç noktamıza geldik. Burada bakın hemen şuraya yapacağım. Şu şekilde. Şuraya batacağım. Aynı yere bir tane sık iğne yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne, bir zincir. Aynı yere tekrardan bir sık iğne yaptım. Şimdi karşı tarafa örmeye devam ediyoruz. Bu tarafta ne yaptıysak aynılarını bu tarafta da yapacağız. 2 tane sık iğne örüyorum. 1, yan tarafa 2. Başına doladım. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Üçünü birden çektim yani. Başına doladım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Şimdi 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 kere doladık tığımızı. Bu şekilde batıyorum. 3 seferde çekiyoruz yani. 2 3. Yine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Yan tarafa 1 2 3. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 seferde çektik. Tığımın başına doladım. Yan taraf hemen şuraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde ve sonuncu kaldı. Bakın hemen şurası. Sonuncuya da bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tamamlamış olduk yaprağımızı. Şimdi bakın hemen şu ortada ilmek kaydırma yaptığımız yer vardı. Bir önceki sırada. Bakın hemen şurası. Buraya telimizle alarak bir tane aynı yere ilmek kaydırma yaptığımız yere ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde batması biraz zor olabilir. Şu şekilde aynı şekilde ilmek kaydırma yaptık. Evet. Yan taraftan burada ne yaptıysak aynısını örüyoruz. Ne yapıyorduk? Hemen ilk başına bakın. İlk yaptığımız zincire şu şekilde burası bakın. Şuradan başlıyorum. Sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Aynı şekilde tekrar anlatmayayım. Burada ne yaptıysak
Bütün yapraklarımızı aynı şekilde tamamlayıp beyaz kısmımızı tamamlıyoruz, bitirmiş oluyoruz. Tamamlayıp gelelim. Evet, beyaz kısmımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Telini de kıvırdım ve arkaya bu şekilde katladım ben. Şimdi şu içinin turuncu kısmını yapalım. Hemen turuncu ipimi alıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. Başlangıç ilmeğimi yapıyorum. Bu şekilde. Evet. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. Dönüyorum. Hemen son zincirimin yan tarafına ikinci ya sondan ikinciye battım. İlmek kaydırma yapıyorum. Bütün zincirlerimin üzerine ilmek kaydırma yaparak tamamlıyorum. Bir tane yaptım. Yan tarafa geçtim. 2, yan tarafa geçtim. 3 ve sonuncuyu yapıyorum. 4. Şimdi yine 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 4 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakın şurası, şu ilk yaptığımız, şunun bakın ilk yaptığımızın şu orta kısmı bizim orta noktamız olacak. Bütün parçalarda en sonuncusunu buraya batırıyoruz. Yani buraya da bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde. Buraya bağlamış oluyoruz aslında. 5 tane daha zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. 2 tane oluştu. Üçüncü yapıyorum. Yani yine 4 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Zincirlerimin üzerlerini dolduruyorum. 2, yan tarafa geçiyorum. 3, yan tarafa geçtim. 4. Bakın dördüncüyü de yaptım. Yine şu ortak noktamıza bir tane ilmek kaydırma yaparak tamamlıyorum. 3 tane oldu. Sayısını kendiniz tercih edebilirsiniz. Ben 5 tane yapıyorum. Toplam 3 oldu. Bunu 5'e tamamlayıp ipimi kesiyorum. Aynı şekilde şu ortak noktaya bağlayarak ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde oluştu bakın. 5 tane. Şimdi şu arka tarafta iplerimi bağlıyorum. Hemen. Bunu şuradan bakın hemen şu ortadan sarı kısmın ortasından batırıyorum. İplerimi tutarak şu şekilde çekiyorum. Bu şekilde çektim. Evet. Şimdi bunu şuradaki sarı fazlalık ipimle veya beyazı hangisiyle isterseniz, hangisi daha uzunsa onunla bağlayabilirsiniz. Benimki sarısı uzun. Bu şekilde bağlıyorum. Evet. Daha sonra buradaki uzun iplerimi kesebilirim artık. Uzun iplerimi kestim. Evet. Bu kısmı da tamamlamış olduk. Şimdi artık şu alt kısmın yaprağını yapalım. Hemen yeşil ipimizi alalım. Evet, yeşil ipimi aldım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Şu şekilde hemen sihirli halkamı oluşturuyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi sihirli halkamın içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şu ipimi tutarak çekiyorum. Ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bir tane zincir çekiyorum. İkinci sırada
bütün sık iğnelerimizin üzerine ikişer tane sık iğne yapacağız. Yani hep artırmayla tamamlayacağız. Sıra sonunda toplam 10 tane sık iğnemiz olacak. Hemen zincirimizin dibinden batarak başlıyorum. Bir sık iğne, aynı yere bir tane daha sık iğne. Artırma yapıyoruz yani. Yan tarafa geçiyorum. Bir sık iğne, aynı yere ikinci sık iğne. Yan tarafa geçtim. Bir sık iğne, aynı yere ikinci sık iğne. Bu şekilde sıra sonunda toplam 10 tane sık iğnemiz olacak şekilde tamamlıyoruz. Son artırmamı da yapıyorum. Evet. Şu ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. İpimi çekiyorum. Bir tane zincir. Evet. Üçüncü sıraya geçtik. Burada bir tek bir artırmayla devam ediyoruz. Yine zincir çektiğim yerin dibinden batarak başlıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yan tarafa geçiyorum. Aynı yere iki tane sık iğne. Bir, aynı yere iki. Yani bir tek bir çift olmuş oldu. Yan tarafa geçtim. Bir sık iğne, yan tarafa aynı yere iki tane sık iğne. Bu şekilde sıramızı bir tek bir çift olarak tamamlıyoruz. Sıra sonunda toplam 15 tane sık iğnemiz oluyor. Evet. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp çektim. Bir tane zincir çektim. Bu şekilde bir üst sıraya geçtik. Artık uç yapraklarını, uç kısımlarını oluşturacağız. Bir tane zincir çekmiştim. Bunu 5'e tamamlıyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi dönerek zincirimizin üzerine dolduracağız. Hemen son yaptığımızın bir yanına batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Başına doladım. 3 tane yarım trabzan yapıyoruz. 1, yan tarafa geçtim. Başına doladım. İkinci yapıyorum. 3 tane oluyor. Üçünü birden çekiyoruz. 2, yan tarafa geçtim. Sonuncuya yani. Üçünü birden çektim. Ne yaptık? 5 tane zincir çektik. Döndük. Bir tane sık iğne. 3 tane de yarım trabzan yaptık. Şimdi sayıyoruz yine. 1, 2, 3. 2 tanesini atladık. Üçüncüye battık. İlmek kaydırma yaptık. 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Yan tarafa hemen döndüm. Bir tane sık iğne yaptım. Başına doladım. 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Evet. 3 tane sayıyoruz yine. 1, 2, 3. Üçüncüye battım. İlmek kaydırma yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde tamamlıyoruz. Toplam 5 tane bu uç kısımlarından oluyor. Tamamlayıp gelelim. Evet. Bu yaprağımızı da tamamladık. Şimdi son olarak bu yaprağımızı da yapalım. Yine yeşil ipimi aldım. Bu sefer zincir çekerek başlıyorum. 21 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Evet, 21 tane zincir çektim. Şimdi dönüyorum. Zincirlerin üzerine hepsine birer tane sık iğne yapıyorum. Yani 20 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3. Bu şekilde sık iğne yaparak tamamlıyorum sıramı. Bu şekilde 20 tane sık iğnemi yaptım. Sonuncuya aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne yaptım. Şimdi artık telle örmeye devam edeceğiz. Ben telimi aldım. Bu şekilde bakın ölçerek etrafından uzun kalacak şekilde kesin böyle telle örmeye devam ediyoruz. Şurayı uzun bıraktım bakın. Şu şekilde katlıyorum ve karşı taraftan örerek başlıyoruz. Hemen şuradan bakın ilk
Şuradan. Son yaptığımız yer var ya, bakın şurada zaten bir boşluk belli. Onun yan tarafına battım. Sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yan tarafa bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şu ipimi de yürütüyorum aynı zamanda yine. Evet, yan tarafa geçiyorum. 2 tane sık iğne yapacağız yan yana. 2 tane yarım trabzan yapacağız. Şu şekilde bir yan tarafa geçtim. 2. Şimdi yan tarafa geçiyorum yine. 10 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığımda 3 tane ilmek oldu. İkili ikili çekiyorum. 1 2. Yine yan tarafa batıyorum. İkinci ikili trabzanım. 3. 10 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi yan tarafa geçiyorum. 2 tane yarım trabzan yapıyoruz. 1 yan tarafa 2. Yan tarafa geçiyorum. 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve hemen şuraya bakın. Şuraya batıyorum ve 3. 3 tane sık iğnemi de yaptım. Artık uç noktaya geldik. Şu telimi ayarlıyorum burada. İki ucu aynı olacak şekilde. Bakın. İki ucunu eşitliyorum. Boyları eşit olsun diye. Evet. Şimdi uç noktamız neresi? Bakın hemen şurası. Görüyor musunuz? Bakın hemen şurası. Batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne, tepesine 2 zincir ve aynı yere bir sık iğne daha yaptım. Yan taraftan örmeye devam ediyoruz. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 yana 2 ve 3. 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 2. Bu tarafta ne yaptıysak karşıya da aynısını yapıyoruz yani. Şimdi 10 tane ikili trabzan yapıyorum yan yana. 1 2 3 ve 10. ikili trabzanımı da yaptım. Şimdi yan tarafa 2 tane yarım trabzan yapıyoruz. 1 yana ikinci yarım trabzanım. Son olarak 2 tane daha sık iğne yapıyorum. 1 yan tarafa 2. Bu şekilde tamamladık. Hemen şuraya batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Yaprağımızı tamamlamış olduk. İpimi biraz uzun kesiyorum telimi dolamak için. Yeteri kadar uzunlukta yani. Şu şekilde düzeltiyorum. Bakın. Sonra şu telimi kıvırıyorum. İpimi arkaya çekip telime doluyorum. Evet. Evet, bütün parçalarımızı aldık. Şimdi yapıştırmaya başlayabiliriz. Öncelikle telimi alıyorum. Bakın telimin ucunu bu şekilde kıvırdım. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen şu alt yaprağın ortasından batırarak telimi buradan geçiriyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi buraya silikon sıkacağım. Sıcak silikonumdan sürüyorum. Şu uçlara gelecek şekilde daha çok sıkıyorum.
Aynı şekilde bunun arka kısmına da biraz sürüyorum. Daha iyi tutması için. Bu şekilde. Evet. Şöyle şu beyazı da içeri alalım. Şöyle yapıştırıyorum. Bu şekilde. Hemen yapışıyor zaten sıcak silikon olduğu için. Evet. Bu şekilde yapıştırmış olduk. Şimdi hemen ipimizi saralım. Yeşil yaprağı nereye kadar gelmesini istiyorsak, şu yaprağının yani, oraya kadar saralım. Bu şekilde. Nereye kadar istiyorsak saralım. Evet, bu kadar yeterli benim için. Bu şekilde yeşil diğer yaprağımızda takmış oluyoruz. Şu uca gelene kadar sarıyoruz. Evet, uca kadar geldim. Oraya bir miktar silikonumdan sürüyorum. İpimi tutması için. Bu şekilde. Elimle bastırıp ipimi kesiyorum. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi elimizle bunu bu şekilde bükerek ayarlayabiliriz. Nasıl durmasını istiyorsak. Evet, çiçeğimizi tamamladık. Bu şekilde çok hoş oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoların devamı için takipte kalın. Hoşça kalın.